Merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yıldız şekilli bir yastık yapacağız. Fakat yıldız kesimini pratik bir teknikle kesimini gerçekleştireceğiz. Bu da bizim izleyicilerimize özel bir teknik olsun. Ve zaman yönden de tasarruf kazanmış oluyoruz. Ayrıyeten 5 köşesi de muntazam bir şekilde orantılı ortaya çıkmış oluyor. Uygulamaya geçmeden önce ben kumaşımın ebatlarından bahsedeyim arkadaşlar. 40'a 40 ebatlarında 2 parça kumaş. Sizler daha büyük parçaları da tercih edebilirsiniz. Daha küçük parçaları da tercih edebilirsiniz. Sizin kullanım alanlarınıza göre düşünebilirsiniz. Ben dekoratif olarak düşündüğüm için bu ebatlar ideal bir ebat. Şimdi uygulamaya geçebiliriz. Arkadaşlar bir şey daha değineyim. Ben düzünden dikimimi yapacağımdan dolayı kumaşlarımın tersleri birbirine bakacak şekilde koydum. Sizler de düzünden dikimini yapacaksanız bu şekilde koymanız işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi tek kesimde yıldızı ortaya çıkaracağız ve orantılı 5 köşemiz de ortaya çıkmış olacak. Şöyle hemen ikiye katladık ve tırnak ütüsü arkadaşlar. Şuraya da hemen ortasını bulabilmek için sadece şu köşeyi tırnak ütüsü yaptım. Gözüküyordur inşallah. Şimdi bu ucu sol tarafındaki kumaşın parçasını aldım ve buraya getirdim. Şu tırnak ütüsü yaptığım yere. Şimdi şuraya kaymalar olmasın diye arkadaşlar toplu iğne vuralım. Buraya da bir tırnak ütüsü. Şuraya da bir toplu iğne daha. Kaymaları önleyelim. Evet arkadaşlar. Yine şu kat izini, soldakini yine sağdakinin üzerine getiriyoruz. Yine tırnak ütüsünü yapıyoruz. Ve bir toplu iğne de buraya şöyle batırdık. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kalan kısmı da altına çeviriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi kesime geçeceğiz. Fakat kesime geçmeden önce içteki toplu iğnelerimizi alıyoruz. Makasımıza denk gelmesin diye. Çünkü tırnak ütüsü yaptığımız için kayma gibi bir şey de olmaz inşallah. Kesimimizi yapacağız fakat şöyle göstereyim önce. Yıldızımızın merkezi burası, şu sivri olan kısım. Oraya doğru yani kesimimizi yapacağız. Yani şuradan başlayacaksam bu ölçünün orta kısmının hizasında. Yani şöyle göstereyim. Nereden başlayacaksak. Şuradan başlayacaksam 20 santim. Yani 10 santimde nereye tekabül ediyor? Şurası. Şöyle hemen 10 santimi. 10 veya 11, yani en güzeli 10 santime denk geliyor. Kullanım alanına göre değiştirebilirsiniz. Yani dekoratif bir yastık olacağı için 10 veya 11 çok bir şeyi değiştirmez. Hemen bir kalemle iz de bırakabiliriz. Şu şekilde, fakat bunun dikiş kısmını da göz önünde bulunduracağımızdan dolayı hemen 1 santimde dışını düşünelim. Ben dışını önce normal makasla keseceğim. Sonradan overlock yerine, sürfüle yerine nervur makasımla kesimimi yapacağım. Şöyle verevine hemen bir çizgi. Bu çizdiğim yerde
kesimimizi yapıyoruz ve yıldızımız ortaya çıkacak. Evet, kestik ve şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 5 kanadı da orantılı bir şekilde ortaya çıktı. Gerçekten oturup çizim yapmış olsaydım veya kalıp çıkarmış olsaydım bu kadar muntazam iş çıkaramazdım. Şimdi dikim kısmına geçeceğiz. Ondan dikimini ben dış kısmından yapacağım. Ondan sonra nervür makasımla da etrafını kesimini yapacağım. Evet arkadaşlar, tam yıldızımızın köşesine geldim, bir kanadına ve köşeyi dönerken dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de iğnenin çanozun içinde olması ve ayağı kaldırıp bu şekilde dönmemiz. Aslında bu köşe dönüşlerinde yapılması gereken bir püf noktadır. Köşelere gelince iğnenin çanozun içinde şu şekilde göstereyim. Bu şekilde içinde olması gerekiyor. O şekilde dönüşü yapınca herhangi bir kayma olmuyor. Şöyle elyafı doldurabilmek için şu kadar bir yer açık bıraktım. Fakat doldurmaya geçmeden önce ben etrafını bir nervür makasımla kesmeye geçeyim. Şöyle. Elinizde nervür makası yoksa arkadaşlar bunu iç taraftan da yapabilirsiniz veya kenarına bir de dikebilirsiniz. Evet, kesimimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi önce dolduralım. Ondan sonra açık kalan kısmı da makinamızda dikelim. Şöyle boncuk elyaf olursa daha iyi olur. Veya elinizde nasıl bir elyaf varsa. Evet arkadaşlar, şimdi doldurduk yastığımızı. Bu açık kalan kısmı da makinede dikimini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kalıpsız, kağıt kalem kullanmadan muntazam bir şekilde yıldızımızı pratik bir katlama tekniğiyle kesimimizi yaptık ve diktik. Sizler de aynı katlama tekniğiyle muntazam bir şekilde yıldızınızı yapıp dikimini de yapıp güzel bir şekilde kullanıp veya sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. İnşallah bu güzel videomuzdan biz çok sevdik bu katlama tekniğini. İnşallah sizler de istifade edersiniz. Biz böyle sevdiğimiz, memnun kaldığımız pratik tekniklerden, püf noktalardan böyle sizlerle paylaşınca memnun oluyoruz. Tabii sağda solda eş dosttan duyunca, böyle izlenip memnun kalındığını duyunca çok memnun oluyoruz. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Yorumlara yazabilirsiniz. Yorum geldikçe, memnuniyet mesajları, yorumları geldikçe biz sizler için daha büyük güzel araştırmalar yapıp daha bir farklı yöntemler, püf noktalar bulup sizlere sunacağız inşallah. Başka bir videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.